Ev ve iş yerlerinde bir enerji temizliği acaba ihtiyacı var mı? Bedenimiz, elimiz diyelim ki dışarı çıktık, yıkıyoruz. Bedenimizi belki duş yapıyoruz, temizliyoruz. Peki mekanlarımızı acaba temizliğini yapıyor muyuz? Yani diyelim ki ilkbaharda, sonbaharda bir genel temizlik, her eşyanın yerinden hareket ederek belki bir genel temizlik ihtiyacı olsa da acaba bir enerji kirlenmesi oluyor mu veyahut bu enerji kirlenmeleri varsa da bunun nasıl temizliği yapılabilir diye sorabilirsiniz. Böyle çok sorular geliyordu. Biz de bunlarla ilgili dedik biraz aktarımlar yapalım. Anadolu coğrafyasında geleneksel olarak evlerimize zaten 3 aşağı 5 yukarı anneannelerimiz, dedelerimiz bunları bilir ve yaparlar. Biz birazını hatırlayacağız, birazını da daha farklı bilgileri de katarak bunun aynı zamanda korumasının da nasıl yapılacağı ile ilgili bazı bilgiler aktaracağız. Şimdi birkaç tane temel nokta var. Birincisi benzer benzeri çeker ilkesiyle burada beyaz bir dumanla temizlik önce önerisi vereceğiz. Yani beyaz duman karayı temizler. Beyaz nasıl ki aslında bir kiri, siyahı aydınlatıp temizliyorsa o zaman beyaz duman yapıcı herhangi bir şeyle evin içerisindeki kirlenen bir enerji frekansını temizlemek mümkün olabilir. Şimdi bu bir. Onun dışında kristallerle, kuarslarla yani daha yoğun sıkışmış çeşitli minerallerle bazı temizlikler yapılabilir. Bunun da bazı mekanizmaları var. Bunları da anlatacağım. Öncelikle bir ev nasıl, bir mekan, bir iş yeri nasıl kirleniyor onu anlatayım. Şimdi diyelim ki dışarıdan bir enerji eve geldi. Birinin duygusu, düşüncesi bilinçli veya bilinçsiz. Yani size zarar vermek isteyen veya bilmeden dışarıdan ayağının bir kirini, tozunu, bir yanlış frekansı sizin evinize getirebilir. Veya sizin bilmeden şuur altınızın bazı talepleriyle de çektiğiniz çeşitli frekanslar ve enerjiler olabilir. Tabii ki önce diğer videolarımızda anlattığımız gibi sizin kendi duygularınızı, düşüncelerinizi, varlığınızı, bedeninizi, kendi manyetik alanınızı, auralarınızı, çakralarınızı temizlemeniz en önemlisi. Ama bunun dışında bunu mekan üzerinden de yapabilmemizin aslında mümkün olduğunu biraz açacağız. Dedik ya, dışarıdan herhangi bir olumsuz frekans geldi. Yani siz diyelim ki ilerlemek istiyorsunuz, gelişmek istiyorsunuz, büyümek istiyorsunuz. Fakat bazı enerjiler var ki sizi aşağıya, geriye çekmek, durdurmak istiyor. İşte bunlara biz olumsuz frekans diyoruz. Yoksa aslında kainat içerisinde her şey size hizmet için var. Ama eğer ilerlemek istiyorsan veyahut daha da kendi enerjilerini temizleyerek bazı amaçlarını, belki hayat içerisinde hedeflerine ulaşmak için hızlanmak istiyorsan o zaman bazı yol ve yöntemler var. Bunlardan çok basit, belki birçoğunuzun da bildiği ada çayıyla temizleme sistemi. Fakat ada çayıyla temizleme sistemi içerisinde her zaman bir miktar daha özellik atmakta fayda var ki ben şimdi yavaş yavaş böyle bu taraflara doğru kayıyorum. Ada çayı aslında işte bildiğimiz bu çok güzel Türkiye'nin her tarafında yetişen aktarların birçoğunda mevcut olan fakat bu şekildeki yapraklı ada çayı kurutulmuş bir şekilde. Bizim bununla ilgili zannediyorum bir de ateşe ihtiyacımız olacak varmış orada. Tamam. Şimdi ben siz bu şekilde görün diye önce böyle bir kasede aldım. Daha sonradan ben bunu farklı bir kasede yapacağım. Önemli olan beyaz dumanın özelliği olumsuz enerjinin gittiği yerlerde bir temizlik yapabilmesi. Yani diyelim ki oraya bir negatif enerji geldi. Negatif, siyah, kara biliyorsunuz aşağı, geri, gece, karanlık gibi enerjilerle yaptığı için biz oraya bir ışığı temsilen beyaz duman enerjisini, tabii ki bunun kokusu, frekansları da var ama bunu veriyoruz. Ama onun dışında bir de üzerlik tohumunu veriyoruz ki bunun da apayrı bir sürü faydaları ve temizlikte özellikleri var. Şimdi gelin birlikte bunları yakalım, tutuşturalım. Evet, mekan temizliğimizin şöyle aldık. Yaktıktan sonra işte diyelim ki diğerlerini de yavaş yavaş tutuşturuyorum. Ben çoğunlukla bunu yaparken
biraz daha enerjiyi yükseltmek için çoğaltıcı bir frekans olarak şöyle üzerine enerjiyi çeviriyorum. Evet. Alttaki özellikleri tutuşturuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bunu özellikle önce köşelere, yani çok fazla hareketin olmadığı yerlere ve yine aynı şekilde bu şekilde aldım. Evet. İstersem de üfleyerek. Bütün köşelere, belki hareketin olmadığı yerlere teker teker gezeceğim. Nerelerde? Yine bu şekilde birazcık. Aralarda küçük sesler her zaman hoşa gider. Bakın. Tuzlarınıza, kristallerinize alın. Bakın. Evet. Bazen soruyorlar, tuz lambalarımızı nasıl temizleyelim? Evet. Yani beyaz dumanı, beyaz enerjinin temsili olan, evet alıyorum, bütün köşelere veriyorum. Tuz lambalarımız. Bizim sevgili asistanlarımızın bölümü, makinalarına birazcık yolluyorum böyle. Şimdi diyelim ki bütün altları her yere yaptık. Ondan sonra diyelim ki evin neresinde durmasını istiyorsanız bırakın bu güzel bir şekilde eylemini yapsın. Ben şimdi bunu biraz balkona da koyacağım. Şu anda oralara çıkmıyorum çekim ekibimizden dolayı. Şimdi bu işi tamamladık ve ortalığı böyle tatlı bir duman sardı. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bu temizlenmiş alanın içerisine yeni bir şeyler ekmeniz lazım. Toprağı temizledik. Şimdi gelin yeni tohumlar ekelim. Bu arada mesela özellikle tuzlarınız, kristalleriniz, kristal özelliği taşıyan çeşitli taşları bakın nerede kullanacağız. Şimdi kristalin yapımında şöyle bir özellik vardır. Çeşitli madenler, eğer diyelim ki kuartsa, silisyum dioksidin iyice sıkışıp da birbirlerinin sürtünmesini arttığında aslında bir o yoğunlaşmayla birlikte sürtünmenin de artmasıyla birlikte kristalleşmeler başlar. Ama ne kadar kristalleşiyor, yani transparan, şeffaf bir hale geliyorsa, işte diyelim ki bu kuartz. Ama aynı şekilde tuzumuz var, tuzlarımız var. İşte diyelim ki ben şöyle yavaşça şuradan bir tane daha alacağım. Şöyle mesela yine kuartzlarımız diyelim ki. Bunlar çok yüksek basınç altında bu hallere geldiğinden dolayı ne yapıyor? Titreşim yayıyorlar. Yani bir nevi robot gibi. Biz o zaman bu robotlara bazı frekanslar yükleyebiliriz demek. Doğanın robotlarına, frekans taşıyıcı robotlara o zaman bazı görevler verelim, o görevleri yapsınlar. Mesela diyelim ki buna biz, bunları yaparken şunu yapacağız. Diyelim ki evimiz bu veya odamız bu, çalışma odamız bu. Bizim burası işte toplantı odamız ve seminer odamız. Şimdi buraya önce 4 ayrı köşeye birer tane bu kuartztan veya tuz kristallerinden koyacağız. Şimdi bir sürü tuzlarımız var ama hepsi içeride. Ben şuradan bir tane tuz alıyorum. Buraya sonradan biz yine bir tanesini tuza çevirdim bunu. Tuz, kuartz, 4 köşeye, yani bir piramit düşünün. Ve bu piramidin 4 köşesine istediğim bir tane dua, niyet veya isteği hazırlayıp mayalayıp koyacağım. Hayatta ne istiyorsun? Diyelim ki ben başarı istiyorum. Değil mi? Bunu şimdi odanın duvarları diyelim. 4 köşesi. Bu köşeye başarılı olayım diyorum. Değil mi? Bir tanesine diyorum ki sağlıklı olayım. Bu piramidimiz olsun. Bu odamız çok daha güzel. Bakın. Buraya başarıyı koyduk. Buraya sağlık koyduk. Değil mi? Buraya sevgi koyalım.
Buraya mutlu olmayı koyalım. Ne koyalım? Ne istersiniz? Var mı bir talebiniz? Evet. İyilik, güzellik. İyilik, güzellik. Peki. Mutluluk. Evet. Peki. Gerçekten birçok kişi ne istediğini tam olarak bilemediği için neyi koyacağını bilemiyor. Biz burada diyelim ki mesela gelecek hedefiyle ilgili bir talepte bulunalım. Mesela güzellikler içerisinde kendimizi tanıyıp anlayacağımız, şuurlanacağımız bir idrak bilgisi koyalım oraya. İdrak ve şuurla buluşmayı da buraya koyalım. Şimdi buraya ne yapacağız? Odanın 4 tarafını yaptık. Bunu da yukarıda bir yere yapıp bunu da imajımızda aslında bir mayalayacağız. Şu küçüğü koyayım ki oraya daha kolay olsun. Evet. Yani bunu böyle şimdi birazdan avize gibi bir yere koyacağım. Bunları köşeye koyacağım. Bu piramidi yapıp imajımda da canlandırdıktan sonra bu artık benim işleyen bir enerji alanım, korumalarım olacak. Ve bu alanı hayal ettikçe buradaki alanı çalıştıracağım. Ama istersem de bunu değiştirmek veyahut zaman içinde dönüştürmek bize bağlı. Şimdi burada bunu yapmadan evvel birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Hayatın içerisinde bir sürü yasalar ve mekanizmalar var. Bunları faydalı, iyi bir şekilde kullanmak mümkündür. Zararınıza da kullanmak mümkündür. Faydanıza kullandığınızda faydalar artacak. Ama herhangi bir yerde bir kişiye veya başka bir alana zararlı olarak kullandığınızda ise size verilen zarar da artacaktır. Onun için bu bilgiyi doğru yerde doğru şekilde kullanmak hepimizin görevidir. Şimdi teker teker köşelerimize koyuyoruz, değil mi? Bu neydi? Başarı. Köşeye koydum. Bu neydi arkadaşlar? Sağlık. Ben şimdi şöyle koydum. Hatta şöyle koyuyorum. Evet. Burada bir tane sevgimiz vardı. Bir tane mutluluğumuz vardı. Ve bir tane de şimdi, ben oraya bir tane tabii daha evvelden farklı bir şey yaptım ama şu an için hemen bir tane daha yapacağım. Bu buranın, evet, bu da şuur ve idrak. Bunu da yaptım. Şimdi ne yaptım? Piramidimi gerçekleştirdim. Enerji piramidim burada. Ve imajımda da bunu canlandırdım. Şimdi artık bu düzen kuruldu. Bu temizlenmiş yeni mekanım benim. Dediğim gibi siz burada aşk koyabilirsiniz, ilişki koyabilirsiniz veyahut evin içerisinde bazı korunmalar koyabilirsiniz. Ben burada korunmada olmak istiyorum. Ben burada diyelim ki şöyle bir muhafazada olayım. Her birinizin o an için ihtiyacı neyse. Mesela bir alanda zenginlik istiyorum diyebilirsiniz. Bunların her bir tanesi bize bağlı. Şimdi enerji sistemimiz kuruldu. Bu birinci bölüm. Bunun ev ve mekan ve iş yerleriyle ilgili ikinci bölümünde pek yakında yayınlayacağız. Sevgilerimle görüşmek dileğiyle.